Evet, az önce haberimizde de izledik. Sinvar'ın öldürülmeden önce çekilen bu son görüntüleri yabancı basında da geniş yer buldu. İsrail'de o görüntülerin yayınlanmasına stratejik hata yaptık diyenler var. Çünkü saklanarak yaşamına devam ettiği öne sürülen Sinvar'ın ölene kadar İsrail'e karşı savaştığı ortaya çıkmış oldu. Başında Filistin direnişinin sembolü kefiye, üzerinde askeri üniforma. Kolu yaralı olduğu halde kaçmak, saklanmak yerine İsrail askerleriyle yüzleşmeyi bekledi ve ölene kadar çatışmaya devam etti. Dünya İsrail'in öldürdüğü Yahya Sinvar'ı artık bu görüntülerle hatırlayacak. İsrail askerlerinin 16 Ekim'de Refah'ta tesadüfen karşılaştığı ve kim olduğunu bilmeden öldürdüğü Yahya Sinvar bu görüntülerle aylardır aleyhinde gündeme getirilen iddiaları yalanlamış oldu. İngiliz basını Sinvar'ın kadın kılığına bürünüp Gazze'de rahatça dolaştığını öne sürmüştü. İsrail ordusuysa Yahya Sinvar'ın tünellerden neredeyse hiç çıkmadığını, çıktığındaysa İsrailli rehineleri kendine canlı kalkan yaptığını iddia ediyordu. Oysa ne yanında ne de civarındaki herhangi bir binada rehine bulundu. Ölüm şekli tüm bu iddialara son noktayı koydu. Şimdi İsrail'de bazı gazeteciler Sinvar'ın son anlarının yayınlanmasına tepki gösteriyor. Bunu stratejik hata, büyük yanlış olarak tanımlıyorlar. İsrail'li muhabir Zion Nanaus sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda bu videoyu yayınlamak en hafif tabirle tuhaf bir karar. Sinvar'ın geride bıraktığı son anısı aşağılanmış ölü bir adamın hareketsiz görüntüsü olmalıydı. Ama artık Filistinlilerin gözünde yaralı olduğu halde kanının son damlasına kadar mücadeleye devam eden biri ifadelerini kullandı. Filistinli gazeteciler de başında kefiye, üzerinde askeri formayla ölen Sinvar'ın ölümsüz bir efsane haline geldiğine dikkat çekiyor. Sinvar'a en büyük onuru kendi elleriyle İsrail verdi diyor.